Herkese merhaba. Bugün masada sadece bir araba yok. Aslında modern bir ürünün bize nasıl sunulduğunu yani pazarlama hikayesini inceliyoruz. Ve bunu yaparken de Chery'nin Tiggo 8 SUV için hazırladığı kendi sunumlarını kullanacağız. Gelin bakalım bize ne anlatıyorlar. Şöyle büyük bir soruyla başlayalım isterseniz. Günümüz pazarında lüks bir aile SUV denince aklınıza ne geliyor? Onu tanımlayan şey ne? Gücü mü, tasarımı mı yoksa içindeki teknoloji mi? Belki de en önemlisi güvenliği mi? İşte Chery'nin bu soruya verdiği cevap Tiggo 8. Hem de oldukça iddialı bir cevap. 7 koltuklu Tiggo 8 için diyorlar ki bu segmentin yeni tanımı. Oldukça cesur bir çıkış değil mi? Peki gelin bu iddianın altına nasıl dolduruyorlar? Hep beraber bakalım. Tabii ki her şeyin başladığı yerden yani ilk izlenimden başlıyoruz. Zarafet güçle buluşuyor diyorlar. Bakalım dış tasarımda bizi neler bekliyor? İşte o ilk izlenimin kilit noktası ön ızgara. Chery buna elmas tasarım diyor ve bunu tanımlarken oldukça güçlü ifadeler kullanıyorlar. Diyorlar ki bu ızgara otomobilin yenilenen tasarım dilinin en etkileyici imzası. Geniş, modern, krom detaylarla bezeli, gerçekten de güçlü bir duruş sergiliyor. Tasarımın bir diğer çarpıcı unsuru da aydınlatmalar. Bakın burada işin pazarlama ve hikaye anlatımı kısmı devreye giriyor. Sadece LED farlar demek yerine adaptif farlara Amber Flare gibi havalı bir isim vermişler. Arkadaki LED stoplar içinse Tiger Pulse yani kaplan nabzı diyorlar. Hatta tasarımın bir kaplanın kalp atışından ilham aldığını söylüyorlar. Bu tür isimlendirmeler teknolojiye bir ruh katıyor değil mi? Peki dışarıdan içeriye geçme zamanı. Gelin şimdi dijital kokpite yani aracın teknoloji ve konfor merkezine bir göz atalım. Burada odak tamamen değişiyor. İçeri adım attığınız anda sizi ilk karşılayan şey kokpitin tam ortasına yerleştirilmiş devasa tam 15.6 inçlik bir multimedya ekranı, gerçekten de bir tablet boyutunda. Ve bu ekran sadece büyük değil, aynı zamanda çok da net. Tam 2.5K HD çözünürlükten bahsediyoruz. Yani gördüğünüz her detay, haritalar, menüler hepsi cam gibi. Bu ekran aynı zamanda sizin dış dünyadaki gözünüz. Çünkü tam 540 derecelik panoramik bir kamera sistemine bağlı. Bu ne demek? Sadece aracın etrafını değil, bir nevi altını da görerek tam bir hakimiyet kurmanızı sağlıyor. Park etmek çocuk oyuncağı haline geliyor. Ve tabii ki günümüz dünyasında olmazsa olmaz, telefonunuzu tüm bu teknolojiyle uğraşırken şarjda tutmak için tam 50 watt gücünde yüksek hızlı bir kablosuz şarj ünitesi de eklenmiş. Burada ilginç bir ayrım yapmışlar. Teknolojiyi sadece ortaya yığmak yerine hem sürücü deneyimini hem de yolcu konforunu düşünerek ikiye ayırmışlar. Mesela sürücü için 10.25 inçlik dijital bir gösterge paneli, Sony ses sistemi ve hatta sürücü başlığına yerleştirilmiş özel bir hoparlör var. Yolcu tarafına baktığımızda ise işler daha da lükse kayıyor. Masaj yapabilen ergonomik bir koltuk, bacak desteği, bir sürü saklama alanı ve tabii ki o devasa panoramik sunroof. Yani herkes için bir şeyler düşünülmüş. Tüm bu teknoloji, konfor, tasarım hepsi çok güzel. Ama işin özünde bu bir aile SUV'u. Ve bu da demek oluyor ki eğer sağlam bir güvenlik vaadi yoksa saydıklarımızın hiçbirinin aslında pek bir anlamı kalmıyor. İşte bu noktada Chery en büyük kozunu oynuyor. 5 yıldız, Tiggo 8, Avrupa'nın en prestijli güvenlik desteği olan Euro NCAP'den tam 5 yıldız almayı başarmış. Bu bir otomobil için alınabilecek en yüksek notlardan biri ve pazarlamada çok güçlü bir argüman. Peki bu 5 yıldız nereden geliyor? Sadece sağlam bir gövdeden mi? Hayır. Bakın bu yıldızların arkasında çok kapsamlı bir sistem var. Sadece küresel standartlarda bir gövde değil, aynı zamanda tam 9 tane hava yastığı ve en önemlisi 19 farklı gelişmiş sürüş destek sistemi yani ADAS var. Kör nokta uyarısından tutun da adaptif hız sabitleyiciye, otomatik acil frenlemeye kadar yani araç sizi aktif olarak korumak için tasarlanmış. Peki, arabayı gördük, özelliklerini inceledik, belki de etkilendik. Ama hikaye burada bitmiyor. Hatta asıl ilginç kısım şimdi başlıyor. Çünkü siz bu araca sadece internet sitesinden baktığınız anda arka planda tamamen farklı dijital bir motor çalışmaya başlıyor. İşte bu da bizi bu analizin sürpriz bölümüne getiriyor. Yani bir tıklamanızın dijital dünyadaki bedeli ve bıraktığı o devasa ayak izi. Bakın bu tablo Chery'nin kendi çerez politikasından alınmış bir örnek. Ne gösteriyor? Sizin bu araca olan ilginizin onlarca farklı reklam ortağı tarafından anında kaydedildiğini. Listede kimler yok ki?
Google, Facebook, Microsoft ve dikkat edin bu verileri ne kadar süre sakladıklarına. Facebook 3 ay ama Google, Microsoft, Criteo gibi devler tam 1 yıl boyunca bu bilgiyi tutabiliyor. Yani siz arabayı unutsanız bile onlar unutmuyor. Hatta amaçlarını hiç gizlemiyorlar. Kendi politikalarında aynen şöyle yazıyor. Bu çerezler ilgi alanlarınıza yönelik bir profil oluşturmak ve size diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için ayarlanabilir. Yani amaçları çok net. Sizin kim olduğunuzu, neye ilgi duyduğunuzu anlayıp dijital bir profilinizi çıkarmak. Yani aslında burada iç içe geçmiş iki farklı teknoloji katmanı var. Biri satın almayı düşündüğünüz arabanın içindeki o somut fiziksel teknoloji. Diğeri ise siz o arabaya ulaşana kadar sizi takip eden, ilgi alanlarınızı analiz eden o görünmez dijital pazarlama teknolojisi. Ve bu durum bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Bu kadar bağlantılı bir dünyada sadece satın aldığımız bir ürün değil, o ürünü araştırma sürecimiz bile kendimiz hakkında neleri açığa vuruyor. Belki de asıl düşünmemiz gereken bu.